Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakacağız. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle gümüşle başlayacağız. Gümüşte şu yatay banttaki hareketi takip ettik geçen hafta. Bunu da hatta şu şekilde anlatmıştık. Yukarıda %23.6 seviyesinin geçtiği bölge 21.35-21.20 bölgesi kırılmadığı sürece yatay banttaki hareketi takip ederiz. Bu destek ve dirençlerin kırılımına göre de yön tayin edeceğimizi konuşmuştuk ve yukarıda 21.35'in üstünde hareketler görecek olursak bunun bir tepki sürecine girdiğini söyleriz demiştik ve yukarıda da minimum 21.80-21.67'lere doğru bir yükseliş gelebilir demiştik. Daha henüz bu bölgeye ulaşamadan haftayı kapattı. Ancak bakın burada şu yükselişin bir tepki yükselişi olduğunu asla unutmayalım. Burada aşağıda öncelikle 21.20, bunun da altında 20.68 destekleri çok kritik olacak. Bunların kırılımıyla tekrar piyasanın satışa döndüğünü görebiliriz. Yukarıda ise bu tepkinin sonlanıp artık yükselişe geçmiş olabileceğini söyleyebilmemiz için de şu son düşüşün %61.8 seviyesinin de geçtiği 22.46, 22.28 bölgesinin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Bu direnç oldukça kritik olacak. Hem şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü bir alımın geldiğini söyleyeceğiz. Hem de bakın şu büyük resimdeki üçgen formasyonunun tekrar içine döndüğümüz bir süreç yaşanacak. Bu bölge direnç olarak çalışacak olursa kırılan formasyon desteğinin direnç olarak çalıştığı ve tekrar satışa dönüldüğü bir süreci bize gösterecek. Aynı zamanda şu son düşüşünde maksimum tepkisini verdi ve satışa dönüyor diyeceğimiz bir süreç olur. Dolayısıyla yukarıda 22.46 kırılmadan burada yükselişlerin başladığını söylemek için henüz çok erken. Ancak tabi bu yükseliş sürecinde bu bölgeler kademeli alım için kullanılabilir. Örneğin 21.36 üstünde, 35 üstünde kalıcı olduğu sürece ilk alım yapılır. Sonrasında %38.2 seviyesinin de geçtiği 21.80'lerin üstünde hareketler gördüğümüzde ikinci alım yapılır ve burada stop seviyelerimizi de yukarıya taşıyarak son olarak 22.46'nın kırılımı ile birlikte pozisyon tamamlanır ve gene kırılan bu direnç bölgesinin altında bir bölgeye stop konularak bu süreç takip edilebilir. Olası dönüşlerde de minimum zararla bu süreçten kurtulma şansını yakalamış oluruz. Daha garantili işlem yapmak isteyenler ise 22.46'nın kırıldığı süreci beklemelerini tavsiye ederim. Şimdi geçtiğimiz hafta sorulara çok fazla cevap veremedim. Biraz kendi şahsi yoğunluklarım sebebiyle çok ilgilenemedim sorularınızda. Fakat çok sık gelen bir soru var. Bu üçgen formasyonunun hedefine mutlaka gider mi? 18 dolarlara mutlaka düşer mi? Bu formasyonların hedefine ulaşma ihtimali yüzde kaçtır gibi sorular geliyor. Ya bununla ilgili aslında yapılmış iki tane çalışma var. Bunu daha önce de analizlerde bahsetmiştim. Biri Amerika'da yapılan bir çalışma. Formasyonların %50 ihtimalle çalışabileceği söylenir. Türkiye'de de Ali Perşembe hocamız vardır. İşte teknik analizin piri diyebileceğim, hocaların hocası diyebileceğim kişi. Onun da yaptığı bir çalışma var. Orada da %50 ihtimalle formasyonların hedefine ulaştığı, çalıştığı söylenir. Ancak zaten burada bu üçgen formasyonuna baktığımız zaman bize kitaplarda anlatılan şeklinde çalışmadığını da ayrıca görüyoruz. Kitaplar çünkü bize şunu söyler, bu üçgen formasyonları devam formasyonlarıdır der ve bu formasyon sürecine girmeden önce ne yöne gidiyorsa o yöne hareketini devam ettirir der. Burada da bir yükseliş süreci sonrasında bu formasyon oluşuyor. Dolayısıyla burada aslında kitapların söylemine bakacak olursak direncinin kırılarak yükselişine devam ediyor olması gerekiyordu. Fakat geldi desteğini kırarak satışa döndü. Ben açıkçası bu formasyonları hedefine gidip para kazanmak için değil, beklenen olmadığında kendimi korumaya almak için, stop seviyelerimi belirlemek için kullanmayı tercih ederim. Gerçi benim tüm analiz anlayışım bu yöndedir. Benim için önemli olan nereye gideceği değil, ne olursa beklentilerimden vazgeçip stop olmam gerektiği konusu en önemli konudur. Çünkü sermayemizi korumayı başarabildiğimiz sürece biz bu piyasalarda kazanan tarafa nasıl olsa geçmeyi başarıyoruz. Uzun lafın kısası bu yükseliş sürecinde takip
edeceğimiz yukarıda 22.46 geçilmediği sürece şu son düşüşün bir tepkisini verdik ve aynı zamanda üçgen formasyonunun kırılan desteğini direnç olarak çalıştırdık ve satışa döndük diyeceğiz. 22.46 geçildiği takdirde de tekrar üçgen formasyonunun içine döndüğümüzü ve tepkiden daha güçlü bir alımın geldiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşanacaktır. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak, ons altında aslında gümüşteki kadar güçlü bir tepki şu an için gelmemiş durumda. Halen daha dipteki yatay bölgeyi fiyatlamaya devam ediyor. Burada yukarıda 1848 üstü kapanışlar gördüğümüz takdirde burada da bir tepki sürecinin başladığını söyleriz. Yükselişin başladığını, tepkiden daha güçlü alımların geldiği ve yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 1896'ların üstünde hareketler görüyor olmamız gerekir. Aksi takdirde burada da şu son düşüşün bir tepkisini verdik ve tekrar satışa döndüğümüz bir süreci takip ederiz. Burada altın yatırımcısının gene gümüşü yakından takip etmesini tavsiye ederim. Gümüş dirençlerini kırıp yükselişine devam ettiği sürece burada da yükselişlerin başlayacağı, tepkinin en azından geleceği bir süreci takip edeceğimizi düşünüyorum. Aşağıda da 1810-1800 destek bölgesi çok kritik olacak. Kırılması burada gene satışların derinleştiği bir süreci gösterecek. Bunun için de ons gümüşü yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak 86-42 üstü hareketlerin 20 doların kırıldığı, ons gümüşte 20 doların kırıldığı bir süreci gösterebileceğinden bahsetmiştim. Burada 86-42 üstü hareketler görsek de gümüşün daha güçlü durduğu bir süreç de aslında takip edildi ve sonrasında sert bir dönüş takip ediyoruz. Burada önümüzdeki hafta kritik olan 84-37 olacak. Altı kapanışlar gümüşteki gene alımların güçlendiği, tepkinin daha doğrusu güçlendiği bir süreci gösterecek. Bunun da altında gene 83-10-82-60 bölgesi oldukça önemli olacak. Hafta içi bu iki seviyeyi takip ediyor olacağız. Yukarıda da gene 86-42 üstünde hareketler görmediğimiz takdirde gümüşün öncü olarak bu yükseliş sürecini devam ettireceğini düşünüyorum. Buradan platine geçecek olursak platinde 880 önemli destek bölgesi demiştik. Bunun altında hareketler gördük. Sonrasında bakın bu bölgeyi direnç olarak da çalıştırdı ve son gelen bu düşüş sonrasındaki yükseliş yine bu bölgeden dirençle karşılaşmış durumda. Dolayısıyla şu an için aslında bu düşüşün bir tepkisini verdiğini söyleyebiliyoruz. Ancak yukarıda 880 üstü hareketler platinde bir miktar alımların güçlendiği bir süreci bize gösterecek. Ancak 897 bakın %61.8 seviyesinin geçtiği bölgenin üstüne atmadığı sürece tekrar şu geniş büyük yatay bandın içine döndüğümüzü söyleyemeyeceğiz. Kırılan desteğin direnç olarak çalışıp tekrar satışa döndüğü, aynı zamanda da şu son düşüşün bir tepkisini verdiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşanıyor olacak. Dolayısıyla yukarıda 897, hatta bunu düz 900 psikolojik direncine de çekebiliriz. 900 üstü hareketler burada tekrar alımların güçlendiği bir süreci bize gösterir. Aksi takdirde tekrar piyasanın satışa dönme ihtimali gündemde olacak. Buradan paladyuma dönecek olursak burada da 1200-1185 bölgesi önemli olacak dedik. Bunun altına gene sarkmalar geldi. Bu tarz bir kırılım sonrasında ilk olarak aşağıda uzun vadeli grafiklerden baktığımızda 1139, 1140 diyelim buna. 1140-1090 bölgesi önemli olacak demiştik. Çok sert bir şekilde bu bölgeye ulaştığını zaten görüyoruz. Şu an için bu bölgeden destek buluyor. Burada da gene satışların aşağıda 1090'lara kadar devam etmesi normal karşılanır. Ancak paladyum ve platin yatırımcısı da gene gümüşü yakından takip etsin. Gümüşteki dirençlerin kırılmaya başlaması önümüzdeki süreçte emtialarda güçlü alımları tetikleyebilir. Burada tabi oldukça sıkıntılı bir sürece de girmiş durumdayız. İsrail-Filistin arasındaki savaş İran'a da yansıyacak olursa burada çok tatsız bir sürece de girilmiş olacak. Dolayısıyla emtialarda çok güçlü bir yükseliş de bu nedenle görülebilir. Ancak pandemi öncesindeki hareketleri de unutmamanızı tavsiye ederim. Kapanma kararı alındıktan sonra altın ve gümüşte özellikle çok sert satışlar gelmişti. Evet, sonrasında çok güçlü gene bir yükseliş takip ettik. Fakat grafikleri çok yakından takip etmemiz gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bu tür jeopolitik riskleri takip edip de sadece tek yönlü
işlem açmak bu süreçte çok can sıkıcı olabilir. Şöyle gümüşten göstermek istiyorum. Bakın gümüşte pandemi kararından sonra çok sert %38'lik bir düşüş yaşanmıştı. Özellikle Forex yatırımcısı burada hesap patlattı. Dolayısıyla evet, sonrasında bu yükselişle birlikte haklı çıktılar, fakat burada hesabımız patladıktan sonra haklı çıksak ne olacak, çıkmasak ne olacak? O nedenle lütfen tekniğe çok sadık kalalım. Destekler kırılıyorsa kendimizi korumaya almamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Buradan Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde kritik gördüğümüz seviye 87.45-86.46 bölgesiydi. Bunun altında hareketler görüyoruz. Tekrar 87.45 hatta 90 dolar üstüne atmadığı sürece Brent petrolde de satışların devam edeceği bir süreci takip edeceğimizi düşünüyorum. Yukarıda 90 dolar ve 87.45 aralığı çok önemli bir bölge olacak. Bunun üstündeki hareketler tekrar yükselişlerin tetiklendiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.